Herkese merhaba. İspanya Mallorca'dayız ve yanımızda ne var? Toyota Yaris Hibrit var. Yaris Hibrit 2023 yılında Toyota'nın Avrupa'da en çok sattığı model. Türkiye'de ise Corolla, Corolla Cross ve CHR'dan sonra 4. sırada yer alıyor. Peki acaba bunun nedeni ne? Biz büyük otomobil seviyoruz. Bir de tabii tedarik sorunları. Şimdi otomobilde neler değişmiş onu biraz size anlatalım. Aslında dıştan baktığınız zaman çok fazla bir değişiklik yok. Hatta neredeyse hiçbir değişiklik yok. Bu yeni bir renk. Jantlarımız yeni. 18 inç ve oldukça şık duruyorlar. Fakat ne yazık ki Türkiye'ye en üst donanımda bile 17 inç olarak gelecek. Bu arada Türkiye'ye 4 farklı donanımla gelecek. En üst 2 pakette 17 inç büyük jant olacak. En üst pakette jant siyah olarak gelecek. Ve tabii bir yeniliği daha var en üst paketin. Onu birazdan anlatacağım. Şöyle çevresinde bir dolaştığımız zaman aslında bu renkle birlikte otomobilin ne kadar yakışıklı olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz değil mi? Herhalde Avrupa'da Toyota'nın en çok satan otomobili olmasının bir sebebi var. Şöyle çevresinde döndükten sonra hemen hızlıca bir bagaja geçelim. Bagajımız elektrikli. Yine bir B SUV segmentine göre fena olmayacak, idare edebilecek kadar bir bagajımız var. Hatta büyük bile sayılabilir. Şöyle bir özelliği var çünkü. Bakın burayı açıyorsunuz. Aşağı tarafta yine kocaman bir alan daha var. Bu alt zemini Toyota ikiye bölmüş. Dolayısıyla bagaj doluyken, burada bir şeyler varken, mesela şunları şuraya alalım. Yine alt tarafa şu şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine burası dolu bile olsa bakın şuradan da ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bu özelliği de başka bir markada görmedim hatırladığım kadarıyla. Oldukça güzel bir özellik. Şimdi içeri geçelim. İçeride biraz değişiklikler var. Direksiyonumuz aynı. Kadranlarımız yine aynı şekilde duruyor. Ufak tefek yenilemeler var. Yol bilgisayarında vesaire. En üst sonunda yine bakın burada bir head-up display geliyor. JBL ses sistemi geliyor. Burada yine daha büyümüş bir ekran geliyor. 10.5 inç büyüklüğünde. Bu bizde de üst donanımda gelecek olanlardan. Burada bir kablosuz şarjımız, 2 tane USB-C soketimiz ve koltuk ısıtmalarımız 2 kademeli olarak burada yer alıyor. Bu ne düğmesi? Herhalde buraya da başka ülkelerde bir şeyler geliyor. El frenimiz yine elektrikli. Yine auto hold sistemimiz burada. Sürüş modlarımızı buradan ayarlayabiliyoruz. Sadece elektrikle gideceğimiz. Traction kontrolü kapayabiliyoruz. Bu düğmedense normal, power ve eco modlarını seçebiliyoruz. Tüm modların içinde de yine farklı kadran görüntüleri mevcut. Onları kullanırken anlatırız. Çift taraflı klimadan da bahsetmek lazım. Koltuğumuz aynı şekilde kalmış tasarım olarak, fakat buradaki desenlerinde farklılıklar var ve bunlar da yine donanımına göre farklılık gösteriyor. Bu arada yine Yaris Cross'un bir GR Sport versiyonu da var. Burada var, şurada duruyor. Hazır bulmuşken hemen bir GR Sport modelini de size göstereyim. Bakın şurada duruyor. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Öyle tamponda tasarım olarak falan farklılıklar yok. İşte burada bir GR logosu var. Arka tarafta yine burada bir GR logosu var. Jantlarımız yine 18 inç fakat tasarımı farklı. İçine baktığımız zaman da bakalım açık mı? Evet açık. Yine koltuklarda GR logoları. Buradaki kırmızı dikişler. Ortada Alcantara ve tabii ki direksiyondaki GR logosu. Burada ne varmış? Bir de tabii vites topuzundaki kırmızı dikişler bu otomobili biraz daha farklılaştırıyor. Onun dışında otomobilde süspansiyon ayarı biraz daha sert. Bir de tabii direksiyon kutusuna biraz daha müdahale etmişler. Daha sürüş odaklı bir otomobil haline getirmişler. Ama ne yazık ki bu versiyon Türkiye'ye gelmeyecek. Yine bizim otomobilimize dönersek çift renk, yani siyah tavan yine üst donanım paketiyle gelecek ve bence bu renk çok iyi olmuş. Daha önce Yaris Cross videomuz yoktu. Dolayısıyla şimdi arkasını da hızlıca bir göstereyim size. Arka tarafta da şöyle bir oturma alanı mevcut. Koltuklarımız yine hiç fena sayılmıyor. Şu orta tarafı şöyle açtığınız zaman aslında 40-20-40 oranında katlanan koltukların o 20 oranı bir kol dayamaya, bir bardaklığa dönüşebiliyor. Bu da güzel bir ayrıntı, basit bir ayrıntı. B SUV segmentinde genelde çok fazla bir diz mesafesi beklemeyin. Sonuçta bir küçük bir otomobil. Yani Cross'u Yaris'in yükseği olarak görmek lazım. Tabii ön koltuk da bana göre ayarlı. Dolayısıyla buraya ben hiç oturmayayım ve ön tarafa geçip sürüşümüze başlayalım. Çalıştıralım. Vitesimizi D konumuna alalım. Yolumuza koyulalım. Kablosuz Apple CarPlay'imizi bağladıktan sonra telefonumuzu da koyalım. Kablosuz olarak şarj edilsin. Toyota'nın hibritlerine herhalde bir şekilde aşinasınızdır. Çünkü çevrenizde mutlaka bir Toyota hibrit vardır. Ama bizim bildiğimiz hibrit Toyota'lar genellikle 1.8 litre. Senelerdir bu şekilde. Fakat bu çok bildiğimiz bir motor değil. 3 silindirli, 1.5 litrelik, 116 beygir gücünde bir makine vardı bunun üzerinde. Yine hibrit makine tabii ki. Yaris Cross hem hibrit makineyle aynı zamanda yine hibrit olmayan normal benzinli versiyonla da satıştaydı. Fakat hibrit motora bazı güncellemeler, bazı eklentiler geldi ve bu sayede gücü arttı, yakıt tüketimi azaldı ve çevreye
çevreyi daha az kirletir, daha çevre dostu hale geldi. Peki bu nasıl oldu? Benzinli motorda değişen bir şey yok. Elektrikli motor biraz daha geliştirilmiş, güçlenmiş. Elektrikli motorun kontrol üniteleri biraz daha geliştirilmiş. Yazılım biraz daha farklılaştırılmış, güncellenmiş. Yani kısacası içinde 5. jenerasyon hibrit teknolojisinin komponentleri kullanılarak geliştirilmiş bir motor var. Bu sayede güç 116 beygirden 130 beygire çıkıyor. Yine tork da %30 kadar artıyor. Yakıt tüketiminde yarım litreye kadar bir düşüş sağlanıyor. 0-100 hızlanmasında da yine bir yarım saniye kadar daha otomobil hızlanmış oluyor, iyileşmiş oluyor. Otomobilin altyapısı yani platformu, şasisi yine TNGA B platformu aynı. Orada bir farklılık yok. Tıpkı tasarımında olduğu gibi. Tekrar motora dönecek olursak şu anda 2 motor da satışta. Ama artık benzinli motor yok. Yani sadece içten yanmalı hibrit olmayan benzinli motor artık satılmayacak. Türkiye'ye de gelmeyecek. Avrupa'da da aynı şekilde satılmayacak. 2 tane hibrit versiyonu olacak. Burada böyle kavşaklarda kavşak içinde dönene yol vereceksin. Normalde kural böyle. Ama bizde bu kavşak sistemi tabii ki pek çalışmıyor. Çünkü alışık değiliz. Aslında böyle olsa ışığa falan gerek yok. Ama bizde işlemez. Bizde çünkü saygı yok. Şu anda mevcut olan 116 beygirlik hibrit motor da olacak, 130 beygirlik versiyonu da olacak. Tam net bilgiler yok. Benim tahminim donanım paketlerinde de bu motor seçeneklerini sunacaklar. Türkiye'de 4 tane donanım paketi olacağı söyleniyor. Bunun muhtemelen en üst donanımında 130 beygirlik motorla gelir. Zaten motorların altyapısı aynı. Alt donanımlarda yine 116 beygirle devam eder diye düşünüyorum. Yine muhtemelen benim öngörüm Toyota'nın elinde bu 116 beygirlik versiyonlardan, motorlardan bir aylık kalmış. Bir süre bunları satacaklar. Bir süre sonra bunlar tükendiği zaman bütün hepsini 130 beygire döndürecekler. Ama bu benim düşüncem, benim fikrim. Yanılıyor olabilirim. Performans arttı demiştik ama tabii CVT şanzıman olduğu yerde yine burada duruyor. Bir isterseniz gaza basalım. Performansını bir görelim ne olmuş, ne etmiş. Fena değil. Ne demiştik? 0-100 km hızlanması 11.2'den 10.7'ye düşmüş. Zaten bu otomobilin de performansla ilgili bir iddiası yok. 10 saniye civarındaki hızlanmalar bu sınıftaki bir otomobil için gayet yeterli. Şimdi otomobilde birkaç iyileştirmeler daha var sürüşle ilgili. Onlardan biraz bahsedeyim. Özellikle Yaris Cross biraz böyle sesli. Hem yol sesini hem de motor sesini, özellikle bu 3 silindirin sesini biraz aktaran bir otomobildi. Onunla ilgili geliştirmeler yapılmış. Mesela ne yapılmış? Ön cam kalınlaştırılmış. Sadece ön cam değil, yan camlar da aynı şekilde biraz daha kalınlaştırılmış. Motor ateş duvarının orada, yani kabinle motoru ayıran o karoser duvarında bulunan izolasyon bir kattan 3 kata çıkarılmış. Yine orada sileceklerin alt tarafında bulunan panel de değiştirilmiş, geliştirilmiş, arttırılmış. Motor kulaklarında değiştirmeler, geliştirmeler var. Onun dışında emme manifoldunun oradaki hortumda bazı değişiklikler yapılmış. Yani otomobil daha sessiz hale getirilmiş. Bunun için de Toyota oldukça fazla çalışmış. Ama buna rağmen hala sesli mi? Evet, 1.8 litrelik versiyonlara göre, o motora göre 3 silindirli motorlar zaten genelde sesli oluyor. Daha böyle güzel bir tınısı oluyor. İnsanlar bunu seviyor. Bak. Böyle biraz daha Boxer gibi. Porsche sesi gibi, Subaru sesi gibi. Şimdi yurt dışındaki asfaltlar biraz daha böyle tutunan gripli asfalt olduğu için, çok böyle kaymak asfalt olmadığı için burada biraz yol sesi daha fazla. Bunu açıkçası söyleyelim. Yani siz Türkiye'de bu otomobili kullandığınız zaman yol sesini biraz daha az hissedeceksiniz ama yine yol sesi Japon otomobillerinde var ne yazık ki. Onun dışında yine söylemiştik, bu bir Yaris'in yüksek versiyonu. Yani Toyota ürün gamının en küçük otomobili değil belki ama küçük sınıftaki otomobili. Küçük sınıftaki bir otomobile göre de özellikle ön tarafta dizlerim, baş mesafem, oturma pozisyonum, görüş açıları falan gayet bence iyi. Yani siz bir 2 çocuklu aile olsanız bile bence bir B SUV segmentindeki otomobille hayatınızı geçirebilirsiniz. Ama biz yine diyorum ya, daha büyük otomobilleri seviyoruz. Ya da atıyorum işte karşınıza şöyle 2 tane seçenek çıksa, yüksek donanımlı bir küçük otomobil mi, yoksa onun biraz daha büyüğü, bir büyük segmenti ama daha düşük donanımlı aynı fiyat mı derseniz, genellikle daha düşük donanımlı aynı fiyat olanı seçeriz, büyüğü seçeriz. O yüzden de B SUV segmenti otomobiller Avrupa'da her ne kadar yükselişte olsa da bizde çok fazla iş yapmıyor. Aslında iş yapar, niye yapmasın? Yapması lazım. Bak az yakıyor. Alırken fiyatı ucuz. Donanım desen zaten artık büyük otomobil, küçük otomobil diye bir şey kalmadı neredeyse. Bütün otomobillerde birçok donanım mevcut. Bunda da olduğu gibi. Donanım demişken tabii birkaç bir şeyler daha bahsetmek lazım. Bu otomobilde aktif ve pasif güvenlik donanımlarında da bazı gelişmeler var. Yeni jenerasyon Toyota'lardaki sürüş asistanları da bu otomobile adapte edilmiş. Toyota buna Safety Sense 3 diyor. Bunda da hepsi mevcut. Safety Sense 3'ün içinde 3 tane daha yenilik var. Bunlardan bir tanesi akselerasyon, yani hızlanma baskılama sistemi. Hani bazen yan şeride böyle bir anda hiç bakmadan çıkmak isterseniz, orada
oralara tabii hızlanarak çıkarsınız. Orada bir nesne, bir tehlike görürse o hızlanmanızı engelliyor. Siz ne kadar gaza basarsanız basın otomobili böyle baskılıyor. Onun dışında yine otomobilin sizi sürekli böyle izlediği bir sistem var. Bu sistem ne yapıyor? Sürücüden hiçbir tepki alamazsa, yani düz gidiyorsun, hafif hafif böyle kaymaya başlıyorsun ya da işte önde trafiğe göre uygun gitmiyorsun. Bakıyor sürücüden hiçbir tepki yok. İlk başta sizi uyarıyor. Bip 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 bip, kendinize gelin, uyudunuz mu, kaldınız mı gibi. Baktığı hiçbir sürücüden tepki yok. Bir süre sonra diyor ki bu sürücüde bir durum var. Kalp krizi geçiriyor, bir şey oluyor. Tepki vermiyor çünkü diyor. Tehlikeli bir duruma düşmeden diyor dörtlüleri yakıyor. Yavaş yavaş kenara, uygun bir tarafa doğru kendi kendine çekiyor. Duruyor ve kapı kilitlerini açıyor. Müdahale edin, burada bir durum var diye. Ve bu sistemler yeni kurallara göre artık Avrupa'da üretilen ya da Avrupa'da satılacak olan bütün otomobillerde standart olmak zorunda. Onun dışında zaten şerit takip sistemi, şerit uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, işte yaya algılama sistemi vesaire vesaire, otomobilde olması gereken bütün sürücü destek sistemleri, aktif ve pasif, hepsi yine Yaris Cross'un en üst versiyonunda olacak. Alt versiyonda biraz daha eksiklikler olabilir tabii. Peki Yaris Cross Türkiye'ye ne zaman gelecek? Haziran ayında gelecek ve direkt satışa başlanacak. Benim tahminim yine o 4 tane donanımın en üst donanımında 130 beygirlik versiyonla gelmesi, onun altındaki motorların yine aynı şekilde devam ediyor olması, en üst versiyonda tabii böyle bir yüksek donanım olması, ama dediğimiz gibi 18 inç jant yok, 17 olacak. Bunu en azından biliyoruz. Temennimiz böyle küçük otomobillerin de Türkiye'de tercih ediliyor olması. Özellikle şehir içi kullanımında bunlar önemli. Yani trafikte bulunan otomobillerimizin boyları yarısının bile 50 santim azalması demek, trafikte iyi bir boşluk, park alanlarında bayağı ciddi anlamda boşluk anlamına gelecektir. Yani yakıt tüketimini ya da çevreyi kirletmesinden falan zaten hiç bahsetmiyorum. Umarım Yaris Cross da Avrupa'daki başarısını Türkiye'de gösterir. O zaman Mallorca'dan hoşça kalın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayalım lütfen. Yine sormak istediğiniz sorular varsa aşağı yorum olarak yazarsınız. Biz onları cevaplarız. Onun dışında kanalımıza zaten abone olduğunuzu farz ediyoruz. Eğer abone değilseniz de abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bakın görüyor musunuz? 34.1 kilometre yol yapmışız. Bak %60'ını elektrikle gitmişiz. Elektrik sürüş oranımız %60. Çok iyi. Hibrit güzel şey.